Dünya petrolünün 1/5'i bir anda durursa ne olur? Petrol tankerleri denizde beklemeye başlarsa ve dünyanın en önemli enerji geçidi bir ülke tarafından kapatılırsa. İşte bugün dünyanın konuştuğu kriz tam olarak bu. Basra Körfezi'nden çıkan dev bir petrol tankeri düşünün. Yüz binlerce ton ham petrol taşıyan bu gemi, dünya ekonomisinin en kritik damarlarından birinde ilerliyor. Bu damar, haritada küçük görünen ama etkisi devasa olan bir yer. Hürmüz Boğazı. Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında bulunan bu dar geçit, İran'la Umman kıyıları arasında yer alır. Haritada yalnızca ince bir su yolu gibi görünse de, aslında dünya enerji ticaretinin en stratejik noktalarından biridir. Çünkü Körfez'de üretilen petrolün ve doğalgazın büyük bölümü, dünya pazarlarına ulaşmak için bu boğazdan geçmek zorundadır. Her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol, yani dünya petrol tüketiminin yaklaşık 1/5'i, tankerlerle bu dar geçitten geçerek küresel pazarlara ulaşır. Başka bir ifadeyle, dünyada kullanılan her 5 varil petrolden biri bu küçük boğazdan geçer. Bu petrolün büyük kısmı Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinden gelir. Tankerler önce Basra Körfezi'nden çıkar, ardından Hürmüz Boğazı'nı geçerek Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaşır. Özellikle Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri, enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmını bu rotadan karşılar. Bu nedenle Hürmüz Boğazı yalnızca Orta Doğu için değil, küresel enerji güvenliği için de hayati bir geçit olarak kabul edilir. Ancak bu geçidi bu kadar kritik yapan şey, yalnızca taşıdığı enerji değildir. Aynı zamanda ne kadar dar ve hassas bir geçit olduğudur. Boğazın en dar noktası yaklaşık 33 kilometre genişliğindedir. Ancak uluslararası gemi trafiğinin kullandığı güvenli koridorlar çok daha dardır. Dev petrol tankerleri aslında yalnızca birkaç kilometre genişliğindeki deniz şeritlerinden geçer. Yani dünyanın enerji akışını taşıyan dev gemiler son derece dar bir koridordan ilerlemek zorundadır. Ve bugün bu dar geçit dünyanın en büyük jeopolitik krizlerinden birinin merkezinde. Son saldırıların ardından İran, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini durdurduğunu açıkladı. Tankerler boğazın dışında beklemeye başladı. Enerji piyasaları alarm verdi. Çünkü bu boğazda yaşanacak bir kriz, yalnızca Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı etkileyebilir. Petrol fiyatları yükselir, enerji maliyetleri artar, küresel ticaret sarsılır. Bu yüzden birçok uzman Hürmüz Boğazı için şu ifadeyi kullanır: dünya ekonomisinin en tehlikeli dar geçidi. Peki İran gerçekten bu boğazı kapatabilir mi? ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri neden bu bölgeyi askeri olarak kontrol altında tutmaya çalışıyor? Ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu kriz, petrol fiyatlarından gıda fiyatlarına kadar tüm dünyayı nasıl etkileyebilir? Bu belgeselde, haritada ince bir çizgi gibi görünen bu dar geçidin aslında nasıl küresel enerji savaşlarının merkezine dönüştüğünü adım adım inceleyeceğiz. Çünkü bazen dünyanın kaderi sadece birkaç kilometrelik bir boğazdan geçer. Eğer bu tarz küresel krizleri, enerji savaşlarını ve dünya ekonomisini etkileyen gelişmeleri detaylı analizlerle anlatan içerikleri seviyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara şunu yazmanızı merak ediyorum: sizce İran gerçekten Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda okuyorum. Ve eğer bu tür araştırma belgesellerinin devam etmesini istiyorsanız, katıl bölümünden kanala destek olabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Peki, İran gerçekten bu boğazı kapatabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri neden bu bölgeyi askeri olarak kontrol altında tutmaya çalışıyor? Bu soruların cevabını anlamak için önce bugünkü krizin nasıl başladığına bakmak gerekiyor. Çünkü Hürmüz'de yaşanan gerilim tek bir olayın sonucu değil, birbirini tetikleyen saldırıların oluşturduğu bir zincir. Gerilim, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran içindeki stratejik hedefleri vurmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Bu saldırılarda savaş uçakları, uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları kullanıldı. İran'ın askeri altyapısı ve enerji tesisleri hedef alındı. Tahran çevresindeki petrol depoları vuruldu.
Natanz ve İsfahan'daki nükleer programla bağlantılı tesisler, saldırıların hedefleri arasında yer aldı. Bazı askeri tesisler ve stratejik altyapılarda zarar gördü. Bu saldırılar yalnızca askeri bir operasyon değildi. Amaç, İran'ın nükleer kapasitesini ve askeri altyapısını zayıflatmak kadar, ülkenin stratejik enerji ve savunma ağını da baskı altına almaktı. Fakat bu saldırılara İran'ın cevabı gecikmedi. İran misillemelerini yalnızca askeri hedeflerle sınırlı tutmadı. Körfez'deki enerji altyapılarını ve ekonomik merkezleri de hedef almaya başladı. Bu saldırılarda balistik füzeler ve kamikaze dronlar kullanıldı. Suudi Arabistan'da enerji altyapısı saldırı riski altına girdi ve Ras Tanura rafinerisi operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Katar'da dünyanın en büyük LNG üretim merkezlerinden biri olan Ras Laffan tesisleri, saldırılar sonrası üretimi askıya aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'deki Mustafah yakıt terminalinde yangın çıktı. Fucayrah petrol terminalinde patlamalar yaşandı. Umman'da Dukum limanındaki yakıt depoları hedef alındı. Kuveyt'te Ahmadi rafinerisi çevresine drone parçaları düştü. Bu saldırıların amacı yalnızca askeri bir başarı elde etmek değildi. Mesaj çok daha büyüktü. Eğer İran hedef alınırsa, yalnızca İran zarar görmeyecek. Körfez'deki enerji sistemi de sarsılacak. Çünkü bu bölgedeki petrol ve doğal gaz altyapısı birbirine bağlı bir ağ gibi çalışır. Bir rafineri durduğunda petrol fiyatı yükselir. Bir LNG tesisi risk altına girdiğinde gaz piyasası sarsılır. Bir liman veya havalimanı kapandığında ticaret akışı aksar. Ve bu domino etkisi kısa sürede küresel ekonomiye yayılır. Savaşın bir sonraki aşaması ise denizde ortaya çıktı. Ticari petrol tankerlerine yönelik saldırılar, enerji taşımacılığının güvenliğini doğrudan tehdit etmeye başladı. Bu saldırılarda kıyıdan atılan gemi savar füzeleri, hızlı saldırı botları ve deniz mayınları kullanıldı. Çünkü bir tanker vurulduğunda yalnızca bir gemi zarar görmez. Sigorta şirketleri bölgeden çekilmeye başlar. Navlun maliyetleri yükselir ve tankerler rotalarını değiştirmeye başlar. Bu noktada Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, yalnızca askeri bir gerilim olmaktan çıkar. Küresel enerji sisteminin güvenliğiyle ilgili bir meseleye dönüşür. Çünkü dünya petrolünün ve LNG ticaretinin büyük bir bölümü bu dar su yolundan geçer. Ve işte bu yüzden Hürmüz Boğazı yalnızca bir deniz yolu değildir. Burası aynı zamanda dünyanın en hassas jeopolitik basınç noktalarından biridir. Burada yaşanan her kriz, petrol fiyatlarını, küresel ticareti ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden Hürmüz'de yaşanan gerilim sadece bölgesel bir savaş değil, küresel ekonominin kalbinde hissedilen bir krizdir. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu gerilim, dünyanın ne kadar hassas dengeler üzerinde durduğunu bir kez daha gösteriyor. Umarız bu kriz daha fazla büyümeden sona erer. Çünkü savaşlar yalnızca devletleri değil, milyonlarca insanın hayatını, ekonomileri ve gelecek umutlarını da derinden etkiler. Tarihte defalarca gördüğümüz gibi, bir kıvılcım bazen tüm bölgeyi sarsabilecek büyük bir yangına dönüşebilir. Bu yüzden dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu gerilimin daha büyük bir çatışmaya dönüşmemesi hem bölge halkı hem de küresel istikrar için büyük önem taşıyor. Umarız diplomasi ve akıl galip gelir ve bu kriz daha fazla insanın hayatını etkilemeden sona erer. Eğer bu tür küresel gelişmeleri ve jeopolitik analizleri takip etmek istiyorsanız, kanala abone olabilir, videoyu beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca kanaldaki katıl butonu üzerinden kanal üyeliğine katılarak da bu tür araştırma ve belgesel içeriklerinin hazırlanmasına katkıda bulunabilirsiniz.